Şu anda arkamda gördüğünüz ev Pablo Escobar'ın evi. Pablo Escobar'ın mezar taşı. Bu da Pablo Escobar'ın kullandığı jet ski. Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Yaklaşık 3 yıldır dünyayı geziyorum ve şimdiye kadar 42 ülkede bulundum. Dünya turu maceramda başıma gelen ilginç şeyleri, öğrendim ve deneyimlediğim ilginç bilgileri YouTube kanalımda paylaşıyorum. Şimdi ise birçok insanın adım bile atmaya korkacağı yere, Kolombiya'nın Medellin şehrine gidiyorum. Medellin demek birçoğunuzun bileceği üzere Pablo Escobar demek. Ben de buraya Pablo Escobar'ı ve onun hayatını öğrenmeye geldim. Plata o plomo. Az ileride Pablo Escobar'ın müzesi var. Şimdi ona gitmeye çalışıyorum. Pablo Escobar'ın yaşadığı sokaklar buralar. Özellikle bu caddenin arka tarafları, ara sokaklar Pablo Escobar'ın kaçarken kullandığı evlerden oluşuyor. Yani Pablo Escobar'ın bütün desteğini aldığı mahalle burası diyebilirim. Şimdi yağmur bastırdı, gidemiyorum. Şu an deli gibi yağmur yağıyor ve ben bir saattir gidiyorum Medellin'in tepelerine çıkmak için. Bir Pablo Escobar bir tane evi Medellin tepesinde. Şu yoldan gidince bir göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bakalım. Ve Pablo Escobar'ın Medellin tepesindeki 800 evden bir tanesine geldim. Şurada bir giriş var, kapı var ama kapı kapalı duruyor. Sadece Kolombiya'da 800 tane evi, villası olan bir adam düşünün. Dünyanın her şehrinde evi var. Özellikle Amerika'nın bütün şehirlerinde evleri var. Gördüğünüz gibi Pablo Escobar'ın hayvanat bahçesini gösteriyor bu. File binerken Pablo Escobar, muhtemelen çocukları Pablo Escobar'ın hayvanat bahçesindeki hayvanlar. Pablo Escobar'ın dünyanın çeşitli yerlerinden topladığı hayvanlarla devasa bir hayvanat bahçesi vardı. İçinde su aygırları, filler, zürafalar olan bir hayvanat bahçesi. Hazır Pablo Escobar'ın evine de gidiyoruz. Biraz onun hayatından bahsedelim. Pablo Escobar nasıl dünyanın en güçlü adamlarından biri oldu? Escobar çiftçi bir ailenin çocuğuydu. Daha bir çocukken yasa dışı işlere bulaşmıştı bile. Mezar taşlarını çalar, marihuana satar, araba hırsızlığı yapardı. 18 yaşında ilk büyük uyuşturucu ticaretini yapmaya başladı. 21 yaşında uyuşturucu imparatorluğu kurdu. 23 yaşında Medellin'in en büyük uyuşturucu baronu öldürdü ve lider oldu. Okyanusta bir ada satın aldı ve odanın üzerine havaalanı yaptırdı. O günden sonra dünya uyuşturucu pazarının %80'ini yönetiyordu. Günlük 60 milyon dolardan fazla para kazanıyordu. Forbes dergisine göre dünyanın en zengin adamlarından biriydi. Kazandığı fazla parayı saklayacak yer bulamaz, dünyanın her yerinden taşınmazlar alırdı. Şu an kapı kendi kendine açıldı ama etrafta hiç kimse yok. Muhtemelen beni kameradan görüp açtılar ama gidiyorum, bakalım nereye gidiyorum ben de bilmiyorum. Umarım başıma kötü bir şey gelmez. Çünkü şu an müzenin kapalı saati. Müze saat 4'te kapanıyor ve şu an saat 4.30. Ve girişe giriyoruz. Burası müzenin girişi, muhtemelen hala açık. Bugüne özel bir şey olabilir. Çünkü zaman geçti şu an. Escobar insanlar nasıl hükmedeceğini biliyordu. Medellin'de itibar kazanmak için fakir halkı arkasına aldı ve onlara yardım etti. Escobar'ın en büyük hayali başbakan olmaktı. 1983 yılında siyasete girdi ve bu dönemde 1000'i polis olmak üzere 4000'den fazla insan öldürdü. Böylelikle aynı zamanda dünyanın en büyük katillerinden biri oldu. Interpol tarafından aranırken oğluyla birlikte Beyaz Sarayın önünde fotoğraf çektirdi. Amerika'nın büyük desteğiyle sonunda yakalanın derken kendi kafasına sıktı ve intihar etti. Ölümüne 25.000'den fazla insan katıldı. Şu anda Pablo Escobar'ın evinin önündeyiz. Şu arkamda gördüğünüz mavi araba, zaten Narco dizisinde de göreceğiniz gibi o mavi araba çok kullanılıyor. Kendi özel arabası. Bolivya'dan ilk defa kokaini şu mavi arabayla getiriyor. Onun arkasına bagajına koyuyor ve bagajın üstüne meyveler koyarak sınırdan çok rahat bir şekilde geçiyor. Gidelim yakından bakalım arabaya. Hey. Hola. ¿Dónde nos acompañas? I don't speak Spanish. Speak French? No, English. English? Okay, one moment please. Okay. Please, sit down. Here, 5 minutes. The tour go out. ¿Qué más, parcero? ¿Qué más, mi señor? Hola. Bien, bien. Yeah. They speak English. Biraz önce gelen Pablo Escobar'ın bir kuzeniymiş. Okay, to do the tour. That's recording? This recording now, yeah. Okay. This is the key, right? If I am in the way, let me know. Okay.
polis arabası hapishaneden kaçarken kullandıkları sahte bir polis arabasıymış. Bildiğin elini kelepçeyi bir polis arabasına bindirmişler. Bayağı eski zaten gördüğünüz gibi. Okay. This blue car is the first car of Pablo Escobar, Robert. German car. Bu da zaten ilk Bolivya'dan uyuşturucu kaçırdığı araba, mavi araba. Arkasını şu şekilde kestirmiş. Şuraya meyveleri, bütün kokainleri buraya koyuyormuş, üzerine meyveleri koyuyormuş. Bu şekilde kokaini kaçırıyormuş Bolivya'dan. İlk bu arabayla kaçırmış. Şu da zaten polisten kaçarken kullandığı motosiklet. Bu da Pablo Escobar'ın kullandığı jet ski. Fotoğrafta gördüğünüz gibi şundan. Bu da Kaliforniya'da, Las Vegas'ta ona hediye edilen bir motor. Kendi motoru zaten. Şuradan fotoğrafı görüyorsunuz. Çok ilginç bir adam ya. İlginç, inanılmaz bir hayatı olan adam ya. Pablo Escobar'ın evinde kahve içiyorum şu an. Burası da Pablo Escobar'ın son akşam yemeğini yediği yer. Şurada gördüğünüz karşı tarafta havaalanı var. Bütün inişleri, çıkışları, bütün uçuşları oradan takip ediyormuş. Tam karşıda. Burası yüksekte bir yer zaten şu an. Video çekmek yasak, videonu çekmeyin yasak olduğu yerde video çekiyorum. Size risk alıyorum şu an. Burası da böyle Pablo Escobar'ın eviydi. Yarın kardeşiyle buluşacağım. Kardeşi, Pablo Escobar'ın kardeşiyle tanışmaya geleceğim buraya tekrardan. Sabah erken saatte geliyormuş. Şimdi Roberto'nun yani Pablo Escobar'ın kardeşinin oğluyla tanıştım. O da yeğeni oluyor tabii doğal olarak. What was your name? Huh? Name? My name Yeah. is Nicolás Escobar. Nicolas Escobar. Okay. Sí. Can I take picture with you? Yeah, claro. Yeah. Gracias. Mire, parce, voltea la dirección para allá. Okay. Inside. Bye. Oh, yeah. Nice to Sí. meet you. Escobar'ın ailesinin bana bir kıyak geçeceği 40 yıl düşünsem aklım ucundan gelmezdi. Escobar'ın yeğeniyle tanıştık. Benim o eve kadar yürüyerek çıktığımı duyunca eve gezdik beraber. Bana bütün evi, her şeyi anlattı. Evi anlattı. Sonra bu turlar gelmişti. Bu genci de alın, sonra gittiğiniz yere götürürsünüz dedi. Şu an onlarla ben de Pablo Escobar'ın mezarına geldik. Mezarını gezeceğiz beraber. Kolombiya'nın uyuşturucu ülkesi olarak anılmasını sağlayan ve dünyanın en zengin adamlarından biri olarak sayılan Pablo Escobar'ın mezarındayım şu an. Bildiğiniz gibi Pablo Escobar daha küçücük yaşlardayken, daha 10'lu yaşlardayken mezar taşlarını çalarak bu şekilde kaçakçılığa başlamış. Daha 20'li yaşlara gelmeden milyoner olmayı hedefliyormuş ve o zamanlar ilk uyuşturucu ticaretini yapmaya başlamış. Daha 20 yaşına varmadan Pablo Escobar'ın milyon dolarları varmış. Daha sonradan Medellin'in en büyük uyuşturucu baronlarını öldürerek Medellin'in en güçlü baronu hale gelmiş ve 22 yaşında bir uyuşturucu imparatorluğu kurmuş. Medellin'e hakim olmuş. 24 yaşına geldiğinde ise işler çok daha büyümüş ve günde 60 milyon dolar para kazanmaya başlamış. Bu Amerika'nın para basmasından çok daha hızlı bir para kazanma. İşte Pablo Escobar'ın mezar taşı. Pablo Emilio Escobar Gaviria. 1949 yılının Aralık ayında doğan Pablo. Yine Aralık ayının 1993 yılında ölüyor. Yani tam benim doğduğum yıl. Bundan 24 sene önce Pablo Escobar öldürülüyor. Aslında öldürülmüyor. Pablo Escobar sanıldığının aksine hiçbir zaman öldürülemedi. Escobar kendini öldürdü. Panama'dan Medellin'e gelirken şu sözü söylüyor. Eğer diyor ben bir yerde öleceksem orası Medellin olmalı diyor. Cebindeki 6'lık silahı var. Zaten hiçbir poliste olmayan bir silah. Polisler onu yakaladığında, baskın yaptığında o çoktan zaten kendi kafasına sıkmıştı. Yani kendi kendini öldürüyor. Bildiğiniz gibi Pablo Escobar'ın öldürülmesinin karşılığında 10 milyon dolar bir ödül var. Dolayısıyla polisler biz vurduk diye yalan söylüyorlar. Şurada da hemen Pablo Escobar'ın annesi, annesinin kardeşi. Bu da Pablo Escobar'ın babası. Alalde Pablo Escobar. En son ölenlerdi. Geçenlerde 2006'da ölen annesinin kız kardeşi var. Onu da buraya koymuşlar. Yani düşünsenize. Çok ilginç ya. Pablo Escobar'ın yeğeniyle tanışıyorsun ve sana kıyak geçiyor. Tura diyor ki bu genci de alıyorsunuz. Hey, there you go. Nice. Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Yaklaşık 3 yıldır dünyayı geziyorum ve şimdiye kadar 42 ülkede bulundum. Dünya turu maceramda başıma gelen ilginç şeyleri, öğrendim ve deneyimlediğim ilginç bilgileri YouTube kanalımda paylaşıyorum.